Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle yumurtalı pırasa kavurması tarifi paylaşacağım. 85 yaşındaki kayınvalidemin meşhur pırasa kavurması gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Ne zaman yanına gitsek mutlaka bunu isteriz. Bağımlısı olacağınız bu pırasa kavurmasını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu pırasaları pazarda görür görmez hemen aldım. Çok ince ve körpe olduğu için kayınvalidemin yapmış olduğu pırasa kavurması hemen aklıma geldi ve onu yapmak istedim. Yıkadığım pırasaların sap kısımlarını temizledim. Küçük küçük parçalar halinde yeşil bölümleriyle birlikte doğruyorum. Beyazını, yeşilini ayırmıyoruz. Doğradıktan sonra tekrar yıkama işlemi yapacağım. Biraz da sirkeli suda bekleteceğim. Doğramış olduğum pırasaları genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Malzemelerimi hazırlayana kadar güzelce yıkayacağım ve sirkeli suda bekleteceğim. 1 adet kuru soğanı ikiye böldükten sonra gelişigüzel olacak şekilde doğruyorum. Fazla ince doğramanıza gerek yok. Pırasayı doğramış olduğunuz boyutlar kuru soğan için de yeterli olacak. Bir diş sarımsağı küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. 1 adet büyükçe bir havucun kabuklarını soydum. Rendenin iri tarafıyla bunu da rendeliyorum. Bütün malzemeleri kenara alıyoruz. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Bu aşamada zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. 1 adet iri iri doğramış olduğum kuru soğanı ve sarımsağı tencerenin içerisine alıyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanlarımızın yeterince diriliği geçtiği 150 gram kıymayı içerisine koyuyorum. Kullanmış olduğum kıyma yarım yağlı dana kıyma. Tencerenin içerisine koyduktan sonra karıştırarak kavuruyorum. Böylelikle topaklanma olmayacak. Yemeğimizin içerisinde dağılmış bir kıyma istiyoruz. Kıymaları da güzelce kavurduktan sonra rendelediğim havuçları içerisine ekliyorum. 1 dakika boyunca havuçların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Havuçlar yeterince kavruldu, o güzel turuncu rengini bıraktı. İçerisine yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçasını ekleyerek kavuruyorum. Yemeklerinize salça koyduğunuz zaman mutlaka kavurun. Aksi halde ekşi tadını hissedebilirsiniz. Daha sonra baharat olarak içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharatlar birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Yıkayıp süzdürmüş olduğum pırasaları tencerenin içerisine ekliyorum. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pırasalar suyunu bırakıncaya kadar kavuruyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak arada bir de karıştırarak pırasayı kavuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pırasalar suyunu bıraktı.
Tekrar çekinceye kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı yıkayıp süzdürmüş olduğum pirinci ekliyorum. Pirinci de pırasalarla birlikte kavuruyorum. Bir su bardağı soğuk suyu pırasa kavurmasının içerisine ekliyorum. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Bir tatlı kaşığı tereyağını içerisine koyuyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Kaynamaya başladıktan hemen sonra kapağını açıyorum. Kavurmayı şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Suyunu tamamen çekinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Kavurmamızın rengi oldukça güzel oldu. Yumurta sevmiyorsanız bu şekilde kavurmayı tüketebilirsiniz. Ama yumurta koyduğunuz zaman gerçekten daha güzel ve lezzetli oluyor. Kavurmamızın artık yumurtalarını kırma zamanı. 3 adet yumurtayı pırasanın içerisine kırıyorum. Ben bütün bütün bırakıyorum. Eğer arzu ederseniz bu aşamada karıştırabilirsiniz. Ocağımızın altını kısık ateşe getirerek kapağını kapatıyoruz. Yumurtaların pişmesini bekliyoruz. Tam olarak yumurtaları pişiriyoruz. İsterseniz yarı pişmiş de yapabilirsiniz. Yemeğimiz artık servis için hazır. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli pırasa kavurması hazırladık. Üstelik içerisine de yumurta kırdık, oldukça da doyurucu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kayınvalidemin yapmış olduğu pırasanın tarifini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.